Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Alexander Alekhine Savelli Tartokov arasında 1922 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, maçlar hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek isterseniz analizimize başlayalım. E4, E6, D4, D5 oynandı. At C3, at F6, fil G5'ten sonra burada Alekin fil G5 oynadıktan sonra Tartokova'nın cevabı D4 olmuş. Burada şimdi Alekin fil F6 hamlesini oynuyor. Aslında burada ufak yanlışlık içeren bir hamle diyebiliriz. Çünkü G F6'dan sonra burada aslında Tartokova hafif üstünlüğe sahip olmuş oluyor. Peki burada Alekin'e nasıl bir hamle önerebiliriz? Bilgisayarın önerdiği tek hamle olan at E4 hamlesini oynamalıyız. At E4'ten sonra şimdi rakibimizin verebileceği yanıtlar fil E7 ve at B D7 hamlesi. En kuvvetli hamle olarak tabii ki at B D7 oynanabilir. Burada at F3 oynadıktan sonra fil E7 şeklinde devam ediyor diyebiliriz. Ama Aleke'nin oynadığı oyundan, daha doğrusu varyanttan devam edelim. Burada fil F6 oynandıktan sonra G F6. Dediğim gibi Tartokov hafif üstünlüğe sahip oldu. At E4, F5'ten sonra F5 aslında sürmek bir nebze mantıklı olsa da yine de aslında at C3 oynandıktan sonra burada fil G7 oynanıyor. Burada kuvvetli bir merkez niteliğinde gözükse de aslında ileride büyük sıkıntılara yol açabilecek bir yapı diyebiliriz. Fil G7 oynandıktan sonra at F3, kısa rok, vezir D2 hamlesi oynanmış oldu. Burada şimdi şöyle bir durumumuz var. C5 hamlesi oynanabilir. Aslında bilgisayarın önerdiği hamle burada. At C6 hamlesi ya da at D7 hamlesi öneriliyor diyebilirim. Peki burada Tartokov ne oynamış? C5 hamlesini oynamış. Aslında DC5 alınabilecek pozisyonda Tartokov'un böyle bir C5 hamlesi oynaması hafif üstünlük dediğimiz nasıl diyelim, hafif üstünlük dediğimiz konumu kaybetmesine sebep olmuş diyebiliriz. Burada DC5 oynandı. Vezir A5, at B5'ten sonra at B5 burada hata konumunda diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Vezir kırışmasından sonra oyun biraz rahatlayacağı için aslında fillerle birlikte yapılabilecek bir atağın da önüne geçmiş oluyorsunuz. Vezir D2, at D2 oynandıktan sonra at A6 hamlesi gelmiş. C3, C3 hamlesinden sonra at C5 alındı ve at B3'ten sonra at B3, A B3'ten sonra burada dikkat ettiğinizde at B3 oynamamızın aslında sebebi Tartakova'nın aktif atını bir şekilde değişebilmek, bizim pasif diyebileceğimiz atımıza değişebilmek ve de burada tabii ki A dikeyinde bir fırsat elde edebilmek için yaptığımız söylenebilir. Burada şimdi A6 hamlesi geldi. At D6, kale B8, B4, kale D8 hamlesi gelmiş oldu. Şimdi burada bu Alekin'in aslında hamlesine bir eleştiri getireceğim. Oynadığı hamle normalde uzun rok. Ama burada uzun rok oynamak yerine at C8 gibi bir hamle oynansaydı ne olurdu ona bir bakalım. At C8 oynadım. Kale B C8'den sonra şundan çekilmiş olabilir Alekin. C dikeyinde ve D dikeyinde buraya bakan, yani siyah kalelerin olması biraz rahatsız edici bir durum olsa da aslında bu bizim için daha nasıl diyelim, iyi bir konum veriyor. Kale D1'den sonra burada fil H6 gibi hamlelerden sonra kale D8, kale D8 gibi hamleler oynanabilir tabi ama burada kale D1'den sonra fil H6, fil D3 ve A5 hamleleri gibi bir hamleden sonra daha iyi bir, yani eşit bir konuda kalıyoruz diyebilirim. Şimdi önceki konuma döndük. Burada uzun rok yaparsanız rakibimizin çok kuvvetli iki hamlesi bulunuyor. Öncelikle en kuvvetli hamlelerden biri olan fil H6 hamlesine bakalım. Fil H6 hamlesinden sonra şah C2, fil D7 ve burada siz ne hamle yaparsanız yapın Tartokov burada
gerçekten bir üstünlüğe sahip oluyor. B5 olabilir, fil E2 olabilir ya da H4 gibi bir hamle. Kesinlikle önermesem de H4 gibi bir hamlede gerçekten Tartakover'a üstünlük sağlıyor diyebiliriz. Diyelim ki B5 yaptınız. Örnek veriyorum, fil F8 oynandı. Kale D2 ve fil H6 gibi tekrarında hamlelerden sonra aslında burada siyahın daha üstün kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki uzun roktan sonra burada Tartakover'ın da kaçırdığı bir hamle maalesef ki fil D7 ya da fil H6 hamlesi oynanmadı. Kaçırdığı hamleler yüzünden burada fil E5 oynaması gerçekten maalesef büyük bir hata ve burada şimdi artık bahsettiğimiz hamle olan at C8 hamlesi oynandı. Kale D1, şah D1'den sonra kale C8 ve burada artık Tartakover'ın üstünlüğünden bahsederken şimdi tam tersine Alekhine bir üstünlük sağlayabileceğini daha doğrusu öngörebiliyoruz. Peki burada şimdi incelememiz gereken bazı hususlar var. İlk öncelikle vezir kanadında 3 tane piyonumuza karşılık Tartakover'ın 2 tane piyonu var ve vezir kanadında bu piyon üstünlüğüne sahip olmamız gerçekten bizi avantajlı kılıyor diyebilirim. Ve diğer husus, siyah şahın merkezi uzaklığı sebebiyle aslında beyazlar daha üstün ve daha iyi bir konumda. Çünkü bizim şahımız merkeze daha yakın durumda ve piyonları rahatlıkla sürebilecek konumdasınız. Diğer bir husus ise kalemizi birkaç hamle içerisinde A dikeyine getirerek A dikeyinde kuvvetli hamleler barındırabilecek bir varyant aslında. Yani sahibiz diyebilirim. Peki burada şimdi bahsettiğimiz hususlar gerçekleşecek mi? Evet, aslında gerçekleşecek. Burada bilgisayarın önerdiği hamleler olarak G3 hamlesi fili tamamen piyonlarımıza saldırmasına engel olan bir hamle. Ama Alekhine diğer hamleyi, yani fil E2 hamlesini yapmayı tercih ediyor. Şah F8, şah C2 bahsettiğimiz hamle, kale A1 hamlesi yani. İki hamle de artık şimdi gerçekleşecek. Bundan sonraki hamlemiz kale A1 olmalı. Burada rakibimiz yani Tartakover kale C7 oynadı. Kale A1'den sonra şah E7 ve H3 hamlesi gelmiş Alekhine'den. Burada şimdi incelediğimizde Tartakover'ın yapabileceği en iyi hamlelerden biri olan F4 hamlesi bile aslında gereksiz bir nasıl diyelim, atak demeyelim de biraz boşa çabalamak tarzında bir yorum yapabiliriz. Boşa sürdüğünüz bir piyon sürüşü diyebiliriz. Neden peki bunu diyorum? Fil D6'dan sonra F5, E5 ve E4 gibi hamleler yapmayı planlıyorsunuz ama bu gerçekten boşa çabalamak oluyor. Tabi Tartakover da burada bir şekilde üstünlüğü tekrar sağlamak istediği için aslında boşa da sürmek sayılmaz. Ama Alekhine karşı böyle sürüşlerin ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığımızda burada Alekhine oynamalı. Bahsettiğimiz fikir şahımızı merkeze götürmek. Ne yapıyoruz? Şah B3'e gittik. Kale D7. Kale A5'ten sonra fili artık ne yapacaksınız? Gerçekten büyük bir sorun. Fil D6'ya ya da fil C7'ye çekseniz bile burada artık kale H5'ler mümkün. Fil C7 oynandıktan sonra kale H5, kale D2, fil F3, B6 hamlesinden sonra dikkat edin, B7 piyonuna bir saldırımız vardı. B6 hamlesinden sonra kale H7, kale F2'den sonra burada yani Tartakover'ın yanlışlık yapması, yani yanlış hamle yapması önemli. Burada çünkü bize bir imkan aslında sağlamış oldu kendisi ve Alekhine buradaki tek doğru hamleyi aslında bulabilmiş diyebilirim. Buradaki tek doğru hamlemiz fil H5 hamlesi. Fil H5 hamlesi gerçekten konumda bitirici bir hamle niteliğinde diye düşünüyorum ama tabii ki daha devam edilecek. Burada kale G2'den sonra kale F7, şah D8'e fil G4 oynandı ve burada E5 hamlesini gördüğünüz üzere çok büyük hata olarak nitelendiriyor makinemiz. Çünkü burada siz gerçekten filin de aslında yolunu açarak bir hata yapmış oldunuz. Burada tabii şöyle bir şey düşünebiliriz Tartakover için. Bu iki piyonu sürebilmek benim için önemli. Bu saldırıları ben bir şekilde def edebilirim diye düşünmüş olabilir tabii ki Tartakover ama
Maalesef ki burada büyük bir hata yapmış bulunuyor. Kale D7'den sonra şah C8, kale D2, kale G4, HG4'ten sonra burada F3 hamlesi oynandı. Ve burada gerçekten anlatmak istediğim bir husus var. Burada normalde ne yaparız? Ya G5 süreriz ya da kale F2, çok mümkün olmasa da kale F2 gibi bir hamleyle ya da şah C4, şah D5 gibi hamlelerle oynamaya çalışırız ama bilgisayar bu hamlelerin hiçbirini kesinlikle önermiyor. Önerse bile ancak G5 önerir ama burada daha büyük bir hamlemiz var. Ve Alekin bunu bulabilmeyi gerçekten başarmış. Bu yüzden zaten kendisini çok seviyorum. Ve kale D5 hamlesi oynandıktan sonra siz burada F2 sürülmesine müsaade etseniz bile gerçekten çok kuvvetli bir hamle. Ve burada bilgisayarın önerdiği yani tek hamle ve artı 5 yani üstünlük veriyor. Harika bir durum. Harika bir pozisyon. Burada şimdi E4 oynandıktan sonra kale F5 gibi bir hamle. Tek hamleniz yine. Kale F5 oynadıktan sonra fil G3, G5, şah D7, G6 hamlesinden sonra şah E6 oynamanız artık hiçbir şey ifade etmiyor. Burada aslında baktığınızda e, Tartakov'u burada terk edebilirdi ama tabii ki burada iki piyonun varlığı, bağlı geçerlerin varlığı tabii ki bir umut beslemesine sebep olabilir. Burada şimdi G7 hamlesinden sonra şah F5, G8'de vezir çıktık. Fil F4, vezir F7, şah G4'ten sonra vezir G6, fil G5, vezir E4 hamlesinden sonra şah G3, vezir G6, şah G4 ve burada vezir B6 hamlesinden sonra artık Tartakover terk etmiş bulunuyor. Peki Tartakover neden terk etti? Burada hocam yani F dikeyindeki piyonu süremez miydi? Aslında sürebilirdi ama bu gerçekten neredeyse imkansız hale gelebilecek bir husustu diyebiliriz yani. Evet. Burada çünkü örnek olarak vezir B6'dan sonra şah G3 oynarsanız vezir G6 ve burada zaten açmazda olan filinizi oynatamıyorsunuz. F2 sürdüğünüzü hayal ediyoruz. Vezir G5'ten sonra şah F3 ve vezir H5, şah E3. Yani vezir H1 gibi hamleleri oynamanız aslında çok önemli değil. Çünkü şah E2'den sonra siz F1'den vezir çıkmaya çalışsanız bile ben C piyonunu rahatlıkla süreceğim ve burada artık zaten yani mağlubiyete engel olamayacaksınız. Tartakov'u zannediyorum bu yüzden artık terk etmiş diye düşünüyorum. Analizimiz bu kadardı. Umarım büyük ustaların anlayış bakış açısından yeterince anlatabilmişimdir. Umarım öğretici bir analiz olmuştur diyerek videomuzu kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Alexander Alekin ya da Tartakover hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.